Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin baş düşmanı olarak görülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili yeni bir haber merkezimize geldi. Neymiş bakalım hemen. Kim Jong-un'la ilgili devlet televizyonundan itiraf gibi bir yayın yapıldı deniliyor. Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un verdiği kilolar ile gündeme geldi deniliyor. Voice of America'nın haberine göre Kuzey Kore liderinin bu görüntüsü ilk defa devlet televizyonunda yer aldı. Devlet televizyonu Korean TV'de Kuzey Korelilere Kim Jong-un son durumu hakkında bir dizi röportajlar yapıldı. Devlet televizyonu Korean TV Kim Jong-un son durumu hakkında bir dizi röportajlar gerçekleştirdi. Söz konusu haberde bir vatandaş, saygın yoldaşımız, genel sekreterimiz bu şekilde zayıfladığını görünce kalbimiz kırıldı ifadelerine yer verildi. Bu Kuzey Kore'nin Kim'in kilo kaybını ilk defa doğrulaması olarak kayıtlara geçti. Kore TV'nin bu adımı Kuzey Kore lideri ile ilgili hasta adam tartışmalarında bir kez daha gündeme taşıdı deniliyor. 140 kilo civarında olduğu düşünülen Kim'in bu kadar kısa sürede bu derece kilo vermesi ciddi bir sağlık problemi yaşadığı iddiasını da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü. Ancak Kuzey Koreli yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntülerle ilgili açıklama yapmaya yanaşmadı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen yıl kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü. Kim Jong-un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Hatta yerine kız kardeşi Kim Jong-un geçeceği iddia edilmişti. İlk defa aşırı zayıflamış bir halde görüldüğü toplantıda Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun endişe verici olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtmişti. İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin mevcut uluslararası durumla nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulunmuştu. Kim söz konusu çağrısında Amerika Birleşik Devletleri ve Güney komşusundan açıkça bahsetmemişti. Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu. Kim, ülkedeki gıda durumunun endişe verici ve önlem alınması gerektiğini ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi bu Kuzey Kore ile ilgili, Kim Jong-un'la ilgili haberler genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde gazeteciler tarafından servis ediliyor. Yani Amerika'nın bir devlet politikası haline getirildiğini düşünüyorum ben. Yıpratmak için yapılan çok böyle kasıtlı haberler var. Bunlardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani tek satır bir görüntüden kalkıp 50 satır çıkarmışlar, haber çıkarmışlar. Bu da düşündürücü. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin medyayı kullanarak bir algı operasyonu aslında bu arkadaşlar. Bunu pek çok ülkede yapıyor zaten. Voice of America, Amerika'nın sesinin de kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu. Değerli izleyicilerimiz, Apple'ın iPad ve iPhone telefonlarını kullananları çok yakından ilgilendiren bir sıcak gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Apple eski model iPhone ve iPad kullanıcıları için güvenlik odaklı bir güncelleme yayınladı. Apple iOS 12.5.4 güncellemesi için yapılması tavsiye edilir uyarısında bulundu. Şirket eski model cihazları kapsayan güncellemenin acilen yapılmasını da bir not olarak düştü. Apple'ın iOS 12 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air'e geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayınlayan Apple, bu güncelleme önemli güvenlik güncellemelerini barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur ifadesini kullandı. Söz konusu cihazlar 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürüldü. Ancak Apple eski modellerine ilişkin güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ediyor. Milyonlarca kişi hala çünkü bu cihazları kullanıyor. iOS 13'in yayına alınmasının ardından çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Atlas adındaki bir şirketin raporuna göre iPhone kullanıcılarının %8'i halen iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor. Atlas'ın bu verileri 2020 yılına ait. Apple WebKit'teki açıklıkları da güncellemeyle giderdiğini duyurdu. Söz konusu güvenlik açıkları uzun bir süredir telefonlardaki bilgilerin sızılmasına neden oluyordu. Güncellemeleri, ayarlar, genel yazılım güncellemesi adımlarını takip ederek siz de yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu Apple'ın da şöyle bir durumu var. Bir telefon alıyorsun ya da iPad alıyorsun, bilgisayar alıyorsun, neyse.
Cihaz teknik olarak herhangi bir sorunu yok cihazın. Fiziksel olarak da yok ama belli bir süre sonra cihazı kullanamıyorsun. Çünkü update edilmiyor. Yani seni yeni cihaz almaya teşvik ediyor. Bunun da mutlak surette önüne geçilmesi gerekiyor. Tüketici mahkemelerinin, tüm dünyadan bahsediyorum, böyle bir uygulamaya onay vermemesi gerekiyor. Kardeşim bu telefon yeni mi? Yeni. Bu telefonun herhangi bir vuruğu yok, kırığı yok, çatlağı yok, patlağı yok. Sen hizmet vermeyi niye kesiyorsun? Yenilemiyorsun. Güncelleme yapamıyorsun. Program yükleyemiyorsun. Sonra da diyorsun ki dünyanın bir numarası benim. Hayır, siz vahşi kapitalizmin bir ayağısınız. İnsanları sömürmeye devam ediyorsunuz. Evet. Sömürü bu arkadaşlar. Parasını verdiğim cihazı kullanamıyorum. Temiz, hiçbir şey yok, kırılmamış. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Değerli izleyicilerimiz, enteresan bir haber var. Düşünün. 86 yaşındasınız. Torununuzun çocuğunu görüyorsunuz. Nasıl olacak diyorsunuz. Vallahi ben de pek anlamadım ama torununuzun çocuğu. Yani bir torununuz var. Onun da torunları oluyor ve onun çocuğu görülüyor. Enteresan. Bakalım detaylar neler. İskoçya'da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı 3 haftalık Nila Ferguson ise en genç ferdi. Ülke basınına göre İskoçya'da 6 kuşağın bir arada olduğu tek aile onlar. 6 kuşak. Başkent Edinburgh'da yaşayan 8 çocuk annesi emekli kadının kucağına aldığı torunların toplam sayısı 90. Ailedeki kadınların çoğu 18 yaşında veya daha erken doğum yaptı. Hepsi Edinburgh ve yakınlarında yaşıyor. Kalabalık oldukları için toplanmak istediklerinde büyük alan bulmaları gerekiyor. Mary Marshall'ın en büyük kızı 68 yaşındaki Rose ve 4 tane çocuğu var. Geçtiğimiz günlerde Nila Ferguson'un doğmasıyla İskoçya'nın tek büyük annesi olan Mary Marshall torunların hepsine doğum günü hediyesi alamamaktan veya ailenin her ferdine Noel kartı yollayamamaktan dertli. Öyle yapsam yılın yarısı o işlerle geçer diyor. Vallahi enteresan. Böyle kalabalık bir aileye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Marshall, Tony Late hamile kaldığında aile olarak rekora imza atacağımızı düşündük. Çok güzel bir duygu. Nila doğduğu gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi diyor. Rose ise aile buluşmalarının çok gürültülü geçtiğini söyledi. Buluştuğumuzda çok eğleniyoruz. İskoçya'nın en kalabalık ailelerindeniz. Hepimiz birbirimize 10-15 dakika mesafede yaşıyoruz. Guinness Rekorlar kitabına göre en çok kuşağın bir arada yaşadığı aile 7 kuşağın birbirini tanıdığı bir aile. Vallahi arkadaşlar bu haberi okuduğumda yoruldum. Niye biliyor musunuz? Tam anlamadım ben çünkü. Torununun torunu. 90 tane torun. Yani ne diyeyim, hani anlamadım derken şunu anlatmak istiyorum. Enteresan. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Herkes mutlu olsun inşallah. Ama değişik bir haber olduğu için de sizinle paylaşmak istedim. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de enteresan bir insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Arman Yusuf Rahmani adlı kişi Fransa ve Belçika'dan ikinci el mobilya alıp Birleşik Krallığa geri götürmek için bir minibüs şoförüyle anlaşıyor ve minibüsü kiralıyor. Bu ikinci el mobilyaların kanepelerin içerisine ise kaçak göçmenleri koyuyor. Ancak gelin görün ki tabii ki polisler bu kişiyi ve onunla beraber ülkeye giriş yapmak isteyenleri yakalıyor. 21 yaşında ve İranlı olduğu belirtilen bu kişi Protestan Kraliyet Mahkemesi'nde 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi Birleşik Krallık göçmen yasasını çiğnemekten suçlu olduğunu kabul etti. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık'ta sığınma hakkı verilen Rahmani'nin hapisten çıktığında sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 21 yaşındaki genç Aralık 2018-Nisan 2019 arasında Fransa veya Belçika'dan ikinci el mobilya almak için 6 farklı nakliye şoförü tuttu. Fakat plandan habersiz olan sürücülerin Birleşik Krallığa getirmesi gereken kanepelerin içinde göçmenler gizliydi. Sürücülere araçların yüklenmesine yardım etmemeleri söylendi ve yükleme gerçekleşirken dikkatleri dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık sınır gücü görevlilerinin sınıra vardıklarında minibüsleri aradıklarını ve içeride saklanan göçmenleri çabucak tespit ettikleri de söylendi.
Hepsinin Iraklı ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı saklanma yerlerine ait video ve fotoğraflarda içeridekilerin herhangi bir yardım talebinin duyulmayacağının görüldüğünü söyledi. Hükmün ardından Göçmenlik Uygunluğu ve Adalet Bakanı Filip şunları söyledi. Rahmani kendisine güvenlik ve yaşayacak bir yer sağlayan Birleşik Krallığın yasalarını açıkça göz ardı etti ve bunun bedelini de ödeyecek. Bakan Filip bu dava suçluların, yaşayanların haklarını riske atarak sorunlu sığınma sistemimizden kar edebilmek için neler yapabileceklerini ortaya koyuyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. İnsanlar yeni bir umut için, yeni bir hayat için yollara düşüyorlar. Denizlerde boğulanlar, uçaklarda vesairelerde kaçak göçek işlerle yeni bir hayata yelken açmak istiyorlar ama maalesef her zaman istedikleri olmuyor. Çünkü dünya maalesef çok adaletsiz bir dünya. Biri zengin, biri fakir olduğu sürece, birinde olup birinde olmadığı sürece bu işleri, bu haberleri daha çok duyacağız. Bu dünya düzeni de böyle devam edecek. Değişmesi de imkansız gibi görünüyor.